Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size program kullanmadan ekran görüntünüzü nasıl alabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bu ekran görüntüsü tam anlamıyla değil, yani oyunun görüntüsünü almaya yarıyor. Windows 10'unuzda böyle bir özellik var eğer güncel ise. Şimdi hemen kısa yolumuzu gösterelim. Windows G tuşuna bastığınızda bu şekilde bir menü çıkıyor karşınıza. Xbox Bar diye geçiyor sanırım. Burada yakalama seçenekleri var. İşte ses yakalıyor, fotoğraf yakalıyor. Fotoğraf her şeyde açılıyor bu arada. Bütün ekranlarda, bütün programlarda açılıyor yakalamada. Ama video hepsinde açılmıyor. Mesela bir klasör açtığımda, benim burada klasör açtığım şekilde bir klasör açtığınızda video yakalama çalışmıyor. Bir ayar, mesela bir denetim masası ayarlarına falan geldiğinizde buradan tekrar kaydet çıkıyor. Yalnız ekranın tamamını almıyor. Yani arka planı komple almıyor. Sadece uygulamanın boyutu olduğu kadar kısmı alıyor. Mesela şöyle bir fotoğraf çekelim. Ben temin klasöre tıklamıştım. Bakalım buradan. Gördüğünüz üzere sadece klasörün boyutlarını aldı. Ve onun önüne bir şey açmış olsanız bile yine de o klasörün veya o açılı olan nesnenin görüntüsünü alıyor. Hemen masaüstümüze gelelim. Gördüğünüz üzere klasörde veya bazı küçük çaplı uygulamalar açılmıyor. Mesela bir tarayıcı açtığınızda Windows G tuşuna bastığınızda bu sefer ekran yakalama aygıtı açılıyor. Ekran yakalama aygıtınıza bastığınızda buradan kaydetmeye başladığını görüyorsunuz ve kaydı almaya başlıyor. Bu menüde boş bir kısma tıkladığınızda çektiği kısma ulaşmış oluyor ve kayıt devam ediyor. Burada yalnızca tek olumsuz gördüğüm kısım var. O da şu: ben bu pencerenin boyutlarını değiştirirsem veya bir boyutu değiştirdiğim anda kayıttan çıkıyor. Yani formatın boyutu değiştiği için sanırım kayıttan çıkmış oluyor. Windows G tuşuna tekrar bastığımda en son kaydettiğim kısma erişebiliyorum. Mouse'umuzun hareketini görebilirsiniz. Tekrar şöyle yapalım. Tarayıcımız seçiliyken Windows G tuşuna basalım. Kaydımızı başlatalım. Kaydımız başladı. Önüne bir klasör açalım. Böyle oynattığımızda bu arada arkadaşlar kayıt çıkmıyor. Sadece boyutları değiştirdiğimizde kayıt çıkıyor. Bakın önüne klasör açtım. Ve kaydı durduruyorum. Windows G tuşuna tekrar basıyorum. En son çektiğim videoya geliyorum. Bakın buraya geldim. Burada hiçbir oynama yok. Ama önüne çektiğim klasör de yok. Yani sadece bu programı çekmiş oluyor. Bu programın arayüzünü çekmiş oluyor. Bunu nerede kullanabilirsin? Oyunun içine girdiğinizde zaten oyundan çıkmadığınız sürece kaydı da kesmeyecektir. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Mesela herhangi bir program açalım. Şuradan bir konverter programı açalım. Bu seçiliyken Windows G tuşuna bastığımızda kayıt menüsü tekrar açılıyor. Dediğim gibi bazı klasörlerde falan açılmıyor. Bakın arkadaşlar, burayı göstermeyecektir. Çünkü ben burası seçiliyken işlem videoyu çekmeye başladım. Bakın bunu kapatsam da burada o açık olduğunu göremeyeceksiniz. Kaydı durduralım. Buradan hemen kısa yoldan tıklayalım. Bakın geldi. Bunu oynatıyoruz. Dediğim gibi bazı klasörlerde falan açılmıyor. Bakın arkadaşlar, burayı göstermeyecektir. Çünkü ben burası seçiliyken işlem videoyu çekmeye başladım. Bakın bunu kapatsam da burada o açık olduğunu göremeyeceksiniz. Evet, yani neyden bahsetmek istediğimi anladınız. Şimdi bir oyuna girelim. Ben bunu eskiden oynuyordum. Şu anda oynamıyorum. Şuradan tamam diyelim. FPS'm düşük çıkabilir. Şu anda ekran kaydım da açık. Windows G tuşuna bastım tekrar. 30 saniye kaydet var. Bir de süresiz olarak kaydede bastım. Şu anda kayıt başladı. Kayıt alma işlemi bu şekilde. Oyundan çıktığımız anda arkadaşlar tekrar kaydı durduruyor bu arada. Yani oyundan çıkmamamız lazım. Şöyle yapalım. Windows tab'da değiştirelim. Menüyü değiştirelim. Bakın oyundan çıktı. Çıktığımız için de görüntüyü değiştirdi.
Şöyle tekrar Windows G tuşuyla gelelim. Oyunu sorunsuz alıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı çıkartmıyor. Buradan ses kaydını açmanız lazım. Yoksa sesinizi almıyor. Hemen bir ayarlarına gelelim. Bunun küçük ayarları var. Şöyle yapalım. Genel ayarlardan Windows ayarlarına geldiğimizde yakalama ayarlarından buradan kayıt sürelerinin uzunluğunu seçebiliyoruz. Ses kayıtlarının kalitesini seçebiliyoruz. Kaç FPS olacağını seçebiliyoruz. Videonun kalitesini seçebiliyoruz. Mikrofonları nereye kaydedeceğini seçebiliyoruz. Oyun modunda işte bir şeyler eklemek isterseniz buradan ekleyebiliyoruz. Ağları seçebiliyoruz. Kısa yolları düzenleyebiliyoruz. Bu videomuzda bu kadar. Lütfen abone olmayı unutmayın.